Merhaba Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün Gözün Doysun'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Çin restoranlarında sadece tavuk konulan bir yemek olan General Tso'yu yapacağız bugün. Ama Gözün Doysun programı olduğu için bunu bir sandviç olarak yapacağız. Gerekli malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Başlarken yapmamız gereken şey 300 gram ılık suyu, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket yani 10 gram maya ile biraz karıştırıp 5 dakika kadar bekletmek olacak. Daha sonra 500 gram unumuzu part part olarak ekleyeceğiz bunun üstüne. Eğer hamurunuz hala tutmamış olursa yaklaşık bir 50 ile 100 gram arası ılık su ekleyerek hamur kıvamını oluşturabilirsiniz. Çok sert bir hamur da istemiyoruz, çok yumuşak vıcık bir hamur da istemiyoruz. Ona göre siz göz kararı da yapabilirsiniz bunu. Size güveniyorum. Bu arada 5 gram tuzumuzu da ekliyoruz bu karıştırma işlemini yaparken. Arada sırada durdurun ve kabınızın altından da kalan parçaları alın ki her şeyin karıştığına emin olun. Hamurumuz kıvam aldıktan sonra 60 gram soğuk tereyağını küp küp olarak ekleyeceğiz. Ama bir küp ekledikten sonra yiyene kadar diğer küpü eklemiyoruz ki vıcıklaşmasın hemen. Makineyle yapıyorsanız makineniz çok ısınabilir. Burada bir 5 dakika kadar mola da verebilirsiniz. Makineniz de kendine gelsin. Sonuçta o da bir çalışan sizin mutfağınızda. Hamurumuz kabınızın kenarlarına yapışmayı kesip kendini toparladığında olmuş olacaktır. Kendi hacminin 2 katına gelene kadar yaklaşık 1-2 saat kadar mayalandırın. 30 derecelik bir fırında kendinize bir sıcak ortam oluşturup mayalandırabilirsiniz. Yoksa odanızın bir köşesine koyup bekletin. Mayalandırdıktan sonra her hamurumuza yaptığımız gibi havasını alıyoruz. Artist elmek neymiş görsün. Daha sonra şöyle bir odun şekline getirip 4 parçaya veya daha küçük isterseniz 6 parçaya bölüyoruz. Bu yaptığımız sandviç ekmeğine hoagie roll deniyor Amerika'da ya da Italian roll yani İtalyan ekmeği deniyor. Genelde sandviç ekmeklerini bununla yapıyor Amerikanlar. Çok da güzel bir ekmek oluyor. Hem yumuşak hem de çok nötr bir tadı olduğu için malzemenizin tadını almanıza yardımcı oluyor. Yaptığım işlemi yaparak sandviç ekmeğinizin şeklini hazırlayıp tekrardan mayalandırma yapabilirsiniz. Eğer ekmek çizecek olan o aparatlarınızdan varsa ya da jilet varsa onunla yapabilirsiniz. Bende yoktu. Bıçakla yaptım. Bıçakla yapınca hiç güzel olmadı gördüğünüz gibi. Ama sonuç olarak ekmek bayağı güzel oldu. Çizgi önemli değil. Fırın ayarlarını da açıklamalarda bulabilirsiniz. O yüzden onları şu an vermiyorum. Şimdi sandviçimizin içi olan General Tso tavuğunu hazırlayacağız. General Tso aslında bir sos. Hatta bu vakti zamanında bir generalmiş bildiğim kadarıyla Çin ordusunda. Yanlış da biliyor olabilirim. Eğer yanlış biliyorsam beni yorumlarda düzeltmeye gelebilirsiniz. Tavuğumuzu, tavuk kalçamızı küp küp doğradıktan sonra 30 gram nişasta, 30 gram un, dilerseniz 1 çay kaşığı karbonatla karıştırıp tuzu, biberi ekleyip bir yumurta kırarak kızartma bulamacımızı hazırlamış oluyoruz. Bulamaç elinize çok bulaşacaktır. Onu önemsemeyin. Siz her tabağa geldiğinden emin olun sadece. Karbonatı niye atıyoruz derseniz ben de tam emin değilim ama çok çıtır yapıyor. Yani istemezseniz atmasanız da olur. Nişasta ile un da yeter olacaktır zaten. Kızartma yağı için ekstra bir derece vermeyeceğim. Yüksek ısıda kızardığına emin olun. İçinin piştiğine emin olun. Eğer emin değilseniz böyle 200 derece, 180 derecede böyle bir 10-15 dakika kadar bekletip içinin de piştiğine emin olabilirsiniz fırında. Zaten bu renk de değiştirmiyor çok fazla kızarınca. Yani öyle bir altın sarısı kızarmış tavuk rengi beklemeyin bundan. Bir 5-6 dakika kadar yeterli olacaktır pişmesi için eğer küpleriniz çok büyük değilse.
Pişirme işlemimiz bittikten sonra sosumuzu yapmak için 3 yemek kaşığı pirinç sirkesi, 3 yemek kaşığı soya sosu, 2 çay kaşığı hoisin sos. Hoisin sos ne derseniz Çinlilerin kullandığı bir tür sos. Satılıyor marketlerin çoğunda. 60 gram su, 2-3 yemek kaşığı şeker. Bu tatlılığını size göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı nişastayı bir kapta karıştırıyoruz. Daha sonra tavamızda 1 çay kaşığı pul biber, 2 diş sarımsak. Bunları kızartacağız biraz. Acısını siz daha fazla yapabilirsiniz istiyorsanız. 1 yemek kaşığı zencefili de ezip koymayı unutmayın. Zencefil nasıl eziliyor bilmiyorum. Ben bıçakla çok ufak ufak doğrayıp öyle attım içine. Daha sonra sosumuz koyulaşana kadar karıştıracağız bunu. Burada eğer yaparsanız sos fazla gibi gözükebilir. Çünkü benim tavuğum 1 kilo geldi. Ben de 1 kiloya uygun yaptığım için çarpı 2 olarak yaptım. O yüzden sos fazla gözüküyor. Yoksa size yetecektir 500 gram tavuğunuz varsa. Yoksa çarpı 2 yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Sosumuz koyulduktan sonra tavuklarınızı içine atıp tavamızı sallayarak tüm tavuğa sosu buluyoruz. Ve hala çıtır bir şekilde kalacaktır sosta eğer tavuğu da düzgün yaptıysak. Sandviç ekmeğimizin içini çıkarıyorum ben çünkü sandviçin düzgün kapanmasını istiyorum. Eğer çıkarmazsanız düzgün kapanmaz ama çıkarmasanız da fark etmez. Çıkarırsanız da ağzı kapanan torbalara koyup ekmek içini farklı tarifleri kullanabilirsiniz. Sandviç görünümünü vermek için iyice mozzarellaları üzerine dizip fırında eritiyoruz. Eriyene kadar yapabilirsiniz. İstiyorsanız renk de verebilirsiniz üzerine. Daha sonra otantik bir sunum için susam ve taze soğanları koyup afiyetle yemeye başlıyoruz. Çok ağır bir şey gibi gözükebilir ama cidden hiç ağır değildi. Hatta aşırı güzel bir sandviçti. Bir daha olsa bir daha yerim yani. Umarım bir daha yaparım üşenmeden. Burada zaten tadından dolayı dans ettiğimi falan görüyorsunuz. Böyle sandviçte bir kendi çapımda aşk yaşıyorum bakarak. Umarız beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğeni butonuna basıp abone olarak bize yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek üzere.